Merhaba arkadaşlar. Yapay zekanın yakın gelecekteki insan ve insan toplumları üzerindeki olası etkilerini tartışmaya devam ediyoruz. Bu konuyla ilgili olarak bir önceki videoda yapay zekanın ontolojik paradoksunun ne olduğunu ve bu konunun nasıl ele alınması gerektiğinden söz etmiştim. Bu videoyu ben çektikten sonra beni arayan bazı arkadaşlar bana soru sordular. Sordukları soru da esas olarak şu: ya hocam sen yapay zekanın ontolojik paradoksunu kendine göre anlattın ama biz yapay zekaya, değişik yapay zeka uygulamalarına girip bu soruyu sorduğumuzda karşımıza senin anlattıklarınla ilgili hiçbir şey çıkmadı. Yani senin söz ettiğin yapay zekanın ontolojik paradoksu diye bir sorundan söz ediliyor ama bu sorun senin anlattığına hiç benzemiyor. Yani bambaşka bir olay. Bu durumun açıklaması ne olduğunu bana sordular. Dolayısıyla ben de bu videoyu bu itirazlar ve bu soru üzerine çekmeye karar verdim. Evet, yani yapay zeka uygulamalarına, değişik yapay zeka uygulamalarına yapay zekanın ontolojik paradoksu nedir diye sorduğunuzda size gelecek yanıt genelde şu olacaktır. Yani bu konuda bütün felsefeciler tarafından anlaşılmış ve genel kabul gören bir paradoks diye bir olay yok. Yapay zekanın ontolojik paradoksu denildiğinde akla değişik sorular gelebilir. Descartes'in ortaya atmış olduğu benlik sorunu, yani özne araç ilişkisi bakımından yapay zekanın nereye oturulacağına ilişkin ontolojik sorunlar veya Alan Turing'in ortaya koyduğu soruna yanıt ararken gerçekleştirilen deney, yani bir bilgisayarın insan gibi düşünüp düşünemediğini anlamak mümkün müdür? Burada kararın nasıl verilebileceğine ilişkin sorun ya da John Searle'ün Çin Odası deneyinde ortaya koyduğu gibi aslında yapay zekanın bir düşünen özne olamayacağını, onun bir basit araç olduğunu ve dolayısıyla ona bir özne gibi muamele etmenin doğru olmayacağına ilişkin argümanı ve bu argümana karşı çıkan görüşlerin bir değerlendirilmesi. Kısacası değişik yapay zeka uygulamalarına yapay zekanın ontolojik paradoksu nedir diye sorduğunuzda karşınıza en başta bu üç konu olmak üzere genel olarak ontolojik açıdan özne ve öznenin tanımlanmasına ilişkin felsefi problemler, ontolojik problemler üzerine bazı açıklamalar göreceksiniz. Doğal olarak benim bir önceki videoda anlattığım konunun bunlarla bir ilgisi ilk bakışta göze çarpmıyor. Şimdi buradan hareketle benim ne yapmaya çalıştığımı ve benim ortaya koyduğum paradoksun anlamının ne olduğunu tartışmamız gerekiyor ve bu da ister istemez bizi felsefenin ne olduğuna, dolayısıyla felsefenin neye hizmet ettiğini, neye yaradığını yeniden tartışmamıza neden olacak bir konu. Şimdi benim bu kanalı açmamın temel nedeni aslında buydu. Felsefe eğitimi veren değişik üniversite, fakülteler var. Bu fakültelerde birçok öğrenci felsefeyle ilgili eğitim görüyorlar. Bu eğitimlerin sonucunda akademik kariyer yapan birçok insan var. Ülkemizde ne yazık ki felsefe aslında felsefe üzerine geçmişte kalem oynatmış, düşünce ortaya koymuş ve felsefe tarihine isimlerini kazımış büyük filozofların ya da önemli felsefecilerin ortaya koydukları görüşlerin açıklanması, serimlenmesi, bunun değişik açılardan temellendirilmesi, daha da bir anlaşılır kılınma çabası ve buradan hareketle bunlardan herhangi birisini karşıya alarak ya da savunarak felsefi düşüncelerin ortaya konulması, açıklanmasından ibaretmiş gibi sunuluyor. Yani oysa ki felsefe esas olarak bu değil. Yani kuşkusuz felsefeyi çok farklı biçimlerde tanımlamak mümkün, fakat
En başta felsefeyi tanımlamamız gereken özellik şudur: felsefe değişik insani sorunları ve bu arada insanın kendisini ele alan, içinde bulunan dönemle ilişkisi bakımından onun yerini, konumunu, sorunlarını irdeleyen, bunlara yönelik tutarlı çözümler geliştirmeye çalışan, bu noktada da özgün ve yeni düşünceler ortaya koyabilen bir düşünsel faaliyet olmak durumunda. Şimdi bunu atlayarak yalnızca geçmiş filozofların ortaya koydukları teorilerden, ortaya koydukları sistemlerden hareketle onları günümüz koşullarında farklı pencerelerden ele alarak serimlemek, ortaya koymak, yeniden temellendirmek, açıklamak, şerh etmek, yani bu felsefe değil. Bu kuşkusuz böylesi çabaları küçümsediğim anlamına gelmiyor. Kuşkusuz bunlar da önemlidir. Yani geçmiş felsefi düşüncenin mirasını ele almak, oradan yararlanılabilecek konulardan süzülen bilgilerle, deneyimlerle yeni yollar aramaya çalışmak önemli. Fakat felsefe esas olarak yalnızca bununla sınırlanamaz. Oysa ki ne yazık ki bizim ülkemizde felsefe denildiğinde akla başka bir şey gelmiyor. Felsefenin çağının temel sorunlarını, çağının insanını geçmiş bilgilerin ışığında ele alarak yorumlayabilen ve özgün çözümlemeler ve öneriler ortaya koyabilen düşünsel bir çaba olması gerekir. Bu açıdan konuya baktığımızda ne yazık ki ülkemizde büyük bir kısırlık görüyoruz. Yani bu kısırlık özgün düşünceler ortaya koyamama, felsefenin ne olması gerektiği ve felsefe nasıl yürütülmesine ilişkin bu düşüncelerinden hareketle ben çağımızın yepyeni, güncel, giderek aciliyet ve önem kazanan bir sorununa, yani yapay zekanın insan toplumunun geleceğine yönelik olası etkilerine ilişkin değişik konuları ele alırken özgün bazı yaklaşımlar geliştirmek gerektiğini düşündüğüm için bir önceki videoyu çektim. Yani bundan sonraki videolarda yapay zeka ile ilgili değişik başka paradokslardan da söz edeceğim. Ülkemizde ya da dünya felsefe yazınında bu konuya ilişkin kabul edilmiş, herkes tarafından belirlenen resmi bir paradoks tanımlamasının olmaması bu konunun tartışılmasının önünde engel değildir. Yani bu konu benim yaptığım gibi değişik açılardan ele alınıp tartışıldıkça kuşkusuz bu sorunun daha kapsamlı bir biçimde ele alınması gündeme gelecektir. Bu açıdan bakıldığında benim ortaya koymaya çalıştığım ve açıklamaya çalıştığım yönleriyle yapay zekanın ontolojik olarak ele alınması bir zorunluluk. Bu zorunlulukta benim ortaya koyduğum düşüncelerin karşısına farklı düşünceler, benim düşüncelerimi eleştiren, hatta onun tam tersi düşünceler ortaya koyulabilir. Ama zaten felsefe dediğimiz etkinlik de böylesi bir çaba. Yani felsefede birileri bir şey söyler, diğerleri o söylenilenlerin eksiğini, hatasını, çelişkilerini, yetersizliklerini ortaya koyarlar. Ona yönelik eleştirilerini sıraladıktan sonra kendi görüşlerini temellendirmeye çalışırlar. Bu sefer de kendisine eleştiri yöneltilen bunlara karşı savunmasını yapar ve felsefi düşünceler birbirleriyle çatışma ve çelişme içerisinde bir süreçten geçerek giderek durulaşmaya, açıklık kazanmaya ve belli konularda billurlaşmaya başlar. Şimdi yapay zeka ile ilgili tartışmalar, yapay zekanın insan toplumları üzerindeki etkisinin bu kadar hızlı ve kapsamlı biçimde gelişmesi karşısında biraz geride kalmış durumda ama sonuçta bu konuların tartışılması gerekiyor. İşte bu açıdan bakıldığında ben yapay zekanın ontolojik paradoksunun ne olduğunu kendi düşüncelerim çerçevesinde ortaya koymaya çalıştım. Şimdi benim bu ortaya koyduğum düşüncelere yönelik olarak geçmiş filozoflara atıfta bulunarak ya da onlara dayanarak herhangi bir şey koymak mümkün değil. Çünkü geçmiş filozofların özellikle felsefe tarihinde iz bırakmış ve
kalıcı etkileri olan filozofların bu konuda söyleyebilecekleri bize hiçbir şey yok. Yani bir Platon'dan, bir Aristo'dan, bir Descartes'tan, Hobbes'tan, Spinoza'dan, yani geçmişin büyük filozoflarının hiçbirisi bu konuda kalem oynatmış değil. Dolayısıyla onlara dayanarak, onlardan güç ve enerji alarak bir takım görüşler ortaya koymak söz konusu olamaz. Peki bu durumda ne yapılacak? Bu durumda yapılması gereken, yani benim yaptığımı yapmaya çalışmak olacaktır. Herkes kendi düşünceleri doğrultusunda kendi görüşlerini ortaya koyacak. Bunlara yönelik karşı eleştiriler ve itirazlar ışığında bu tartışma gelişmek durumunda. Buradan hareketle bu konunun arkadaşların yeterince ilgisini çektiği sonucuna varırsam, diyelim yapay zeka uygulamalarına yapay zekanın ontolojik paradoksu nedir diye soran arkadaşların karşısına çıkan yanıtları ve bu yanıtlarda sözü geçen filozofların görüşlerini ileriki videolarda alabilirim. Kaldı ki ben bu videoların geçmişinde bu konuların hepsine değindim. Yani Descartes'in makinedeki hayalet dediğimiz, yani ruh beden ikiliğine ilişkin görüşleri, Alan Turing'in davranışçılık perspektifinden hareketle bilgisayarların insanlar gibi düşünüp düşünemediğini, nasıl karar verilebileceğine yönelik Turing makinesi deneyiminin ne anlama geldiğini, ya da John Searle'ün Çin odası deneyinden hareketle yapay zekanın ve bilgisayarların bir özne olamayacağını, insan gibi düşünüp belli bir görüşleri ortaya koyamayacaklarına ilişkin konuları her birini ayrı ayrı videolarda daha önce ele alıp kabaca sizlere aktarmaya çalıştım. Şimdi benim ortaya koymuş olduğum yapay zekanın ontolojik paradoksu konusuna bağlı olarak bu konuların daha da derinleştirilmesi ayrı bir çaba gerektiriyor. Bu ayrı çabanın olabilmesi için de esas olarak bu yönde bir ilginin ve beklentinin oluşması gerekiyor. Bu ilgi ve beklenti olmadan ben, yani benim izleyicilerimin hiç ilgilenmedikleri ve seyretmedikleri videolar çekmenin bir anlamı yok. Dolayısıyla ben bu konuya ilişkin kendi yaptığım programa bağlı olarak videolar çekmeye sürdüreceğim. Fakat bu videoları sürdürürken benim burada yapmaya çalıştığım esas işin, felsefenin ne işe yaradığına ilişkin bu kanalı ilk açtığım dönem ortaya koyduğum düşünceleri burada bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Sonuçta felsefe, biraz önce de söylediğim gibi, daha önce felsefe tarihine iz bırakmış, büyük sistemler geliştirmiş filozofların ortaya koydukları düşüncelerin açıklanması, geliştirilmesi, temellendirilmesi, bunlara dayalı olarak belli felsefi problemlerinin değişik açılardan tekrar tekrar ele alınıp ortaya konulması değildir. Böyle bir çaba felsefe içerir. Felsefede buna yer vardır ve böylesi çabalar önemlidir. Fakat salt bunları yapıyor diye insanlara felsefeci denmez, denmemeli. Yani felsefe esas olarak kendi yaşadığın toplumdaki güncel sorunları, bu güncel sorunlara bağlı olarak çağının ve gününün insanların özelliklerini ortaya koyarak sorunları bu perspektifle ele alarak çözümler üretebilme becerisi olmak durumunda. Yani örneğin Platon'u ele alalım. Platon'un geçmişte ortaya koyduğu düşüncelerin bir kısmını bugün bilimsel gelişmeler ışığında biz tamamen çöpe atabiliriz. Çünkü bunlar, yani deyim yerindeyse, zırvalardır, saçmalıklardır. Örneğin Platon kendi kafasına göre, diyelim epistemolojik açıdan insan bilgisinin ne olduğunu açıklarken şöyle bir teori geliştirmiş. Diyor ki insan ruhu ölümsüzdür. Değişik bedenlere defalarca ruh girer, gider, gelir. Yani reenkarnasyon denilen bir durum vardır. Dolayısıyla insanın bilgisi dediğimiz şeyler
idealar dünyasında ruhun geçmişte öğrendiklerini bedenleşmeyle birlikte bu dünyaya gelen insanın eski bilgileri hatırlaması olayıdır. Dolayısıyla bilgi dediğimiz şey ruhun zaten geçmişte idealar dünyasında bildiği bilgileri anımsama yöntemleriyle anımsanması ve hatırlanmasından başka bir şey değildir. Diyelim bunu kanıtlayacak işte Platon'un değişik diyalogları vardır. Örneğin hiç matematik bilmeyen bir köleye bir takım sorularla ona çok zor matematik problemleri çözdürtebilir. Köle hiç matematik eğitimi almadığı halde bu matematik problemini çözer. Böylece Platon bize şunu öğretmiş, kanıtlamış olur. Demek ki aslında bu kölede bu öte dünyadan edinmiş olduğu matematikle ilgili bilgiler var ama o bunun farkında değildi. Ben sorularımla ona bu bilgilerini hatırlatmasını sağladım. Bilgi dediğim budur. Şimdi Platon'un bu anlayışına biraz önce saçmalık dedim. Çünkü bu saçmalık ruh denilen ne olduğu belirsiz, hayali, temelsiz bir kavrama dayanıyor ve dolayısıyla böylesi bir kavramın günümüz dünyasında kabul edilmesi mümkün değil. Dolayısıyla ruhçuluğa dayalı her tür görüşü biz bugün hiç çekinmeden çöpe atabiliriz. Yani ruh denilen bir olay olmadığına göre ruha dayalı her tür çözümleme sonuçta temelsizdir. Ama buradan hareketle Platon'un ortaya koyduğu bütün görüşleri çöpe atacağımız, Platon'un diyaloglarını okumayacağımız, onun ele aldığı bazı konulardaki çözümlemelerini göz ardı edeceğimiz anlamına gelmez. Örneğin Platon'un diyelim demokrasinin işleyişiyle ilgili ortaya koyduğu düşünceler ve çözümlemeler, örneğin bugün bütün dünyada yaşanan demokrasiyle ilgili ciddi problemler açısından hiç unutulacak şeyler değildir ve tazeliklerinden ve güçlerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Yani insanlar bugün Trump gibi, Putin gibi, Orban gibi hem cahil hem diktatör hem kötü insanlar tarafından yönetilmeyi büyük bir iştahla kabul etmelerinin arkasındaki mekanizmaları anlamak açısından gerek Platon'un gerek Sokrates'in dediklerini ciddiye almak durumundayız. Ama buradan hareketle yani Platon'u incelemenin önemli olduğunu ve Platon'da her şeyi geçmişte kaldığı için çöpe atacağımız anlamına gelmemekle birlikte felsefeyi de yalnızca Platon ya da Aristo ya da Spinoza, Kant, Hegel bunların düşüncelerinin açımlanmasına ve bunları açıklayarak günümüzü anlamaya çalışmaya indirgemek felsefeden hiçbir şey anlamamak demektir. Felsefe biraz önce de söylediğim gibi esas olarak bugünün sorunlarına bugünün bilgi ufkuyla ve geçmişin bilgi birikimiyle ele almak, buradan hareketle sağlam temelleri olan açıklanabilir, temellendirilebilir ve karşıdakini ikna edebilecek tutarlı düşünceler ortaya koyabilme çabasıdır. Eğer bunu yapamıyorsan, eğer böylesi bir çabanın içine girmiyorsan, yalnızca büyük filozofların düşüncelerini açıklayarak onları yeniden ve yeniden bir kez daha keşfederek, ortaya koyarak ya da tekrar ederek felsefe yaptığını sananlar elbette yanılıyorlar. Dolayısıyla videonun başlığında da sorduğum soru, felsefe neye yarar? Felsefe insanı anlamaya, insan toplumunu ve onun sorunlarını anlayıp tutarlı, temellendirilebilir ve düzgün yanıtlar vermeye çalışma çabasıdır. Dolayısıyla felsefeyi yalnızca papağan gibi belli görüşlerin açıklanması, detaylandırılması ve savunulması olarak görmemek gerekir. Felsefe esas olarak kişilerin kendi özgür düşünceleriyle, kendi iradeleriyle ama bilimden ve geçmiş felsefi birikimden kopmadan tutarlı, sağlıklı düşünceler ortaya koyabilme çabasıdır. Felsefenin özü esas olarak bundan başka bir şey değildir.
yapay zekanın yakın gelecekte insan toplumları üzerindeki etkilerini ele almaya ve tartışmaya sonraki videolarda devam etmeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapan, eleştiren, destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşana kadar hoşça kalın.